Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışları yaptık ve haftanın açılışı itibariyle piyasalar kaldığı yerden aynı hareketlerine devam ediyor. Altında kısa vadeli volatil hareketler görüldü. Kripto para piyasasında toparlanma hareketleri görüldü. ABD tarafından yine haber akışlarının azaldığı bir hafta içerisinden geçmeye devam edeceğiz. Onu da peşin olarak söyleyeyim. Trump'ın son yaptığı açıklamalar vardı bunların dışında bir de. Genel çerçeveden bakıp bütün piyasaları ayrı ayrı değerlendireceğiz. Hepsinden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan bugün direkt olarak sizden yorum ve beğeni konusunda desteklerinizi rica edeceğim. YouTube algoritmaları nedeniyle uzunca bir süredir canımızın sıkıldığı bir dönemdeyiz. Video altında bol miktarda bot yorumlar var ve bu yorumlar bize ciddi anlamda zarar veriyor. Nokta, virgül vesaire ne yazarsanız yazdığınız her yorum başımızın üstüne diyelim ve piyasaları konuşmaya başlayalım. Piyasalarda öncelikle Trump'ın yaptığı son açıklamalar hepinizin malumu. Yani Çin'e karşı yaptığı hamleler içerisinde, yani çok kısa bir periyotta 10 günlük zaman dilimi içerisinde defalarca söylemlerini değiştirdi. Önceki gün gelen son açıklamasında Çin mallarına uygulanan yüksek gümrük vergileri sürdürülebilir değil dedi. Hani buna devam etmeyeceğiz minvalinde açıklamalarda bulundu. Bir önceki açıklamalar nedir dediğimizde orada da sürekli olarak hedef alıp sürekli olarak aldığı hedefleri geri çekme hamleleri gösterdi. Hani ben bu tarz durumlarda şöyle bir yorum yapıyorum. Maraş dondurması gibi uzatıp çektiği bir dönemi tüm dünyaya, tüm piyasalara Trump yaşatmaya devam ediyor. Önce Çin'e vergileri artıracağım dedi. Ondan sonra biz anlaşırız, sıkıntı yok dedi. Ondan sonra %100 vergileri artıracağım dedi. Son yaptığı açıklamada da bunlar sürdürülebilir şeyler değil dedi. Kim nemalanıyor bunlarda dediğimizde elbette kısa vadeli piyasalardaki o volatiliteden, fiyat oynaklığından yararlanan aktörler faydalanıyor. Belki altın fiyatının yükselmesini isteyen aktörler de faydalanıyor. Amerika'nın da istediği bir şey. Altın fiyatları da artsın. Onlar da rezerv olarak büyük kapasitedeler. Ve diğer taraftan da dolar da değer kaybetsin global ölçekte. Biz de borçlarımızın maliyetini düşürelim. Vesaire gibi düşünceler var. Ama adam tüm dünyanın gözünün içine baka baka manipülasyonlarını yapmaya devam ediyor. Önceden Amerikan başkanları 40 düşünür, 1 yapardı. Yaptığı yanlış bile olsa arkasında dururdu. Çünkü ben Amerika'yım, arkasında durmalıyım minvalinde bir durumları vardı. Trump'ta bu durum kesinlikle yok. Her söylemi sürekli değiştiği için biz bile yatırım yaparken önümüzdeki dönem içerisinde neler olabileceğini görmekte zorlanıyoruz. Yani şimdi Amerika'da kapanma süreci devam ediyor. Bu kapanmanın da kabaca 18-19. gününe girdik ve ufukta hükümetin açılması noktasında bir uzlaşı ortamı hala yok. Hani bu konuyu güncelleyeceğimden bahsetmiştim ya, bizim için önemli. Takip ettiğimiz veriler için önemli. Burada hala bir gelişme yok. Bu hafta müzakereler olursa, demokratlarla cumhuriyetçiler anlaşırsa önümüzdeki hafta açılma durumu söz konusu olabilir en erken tarih olarak diye düşünüyorum. Tabi elbette bu benim nacizane kişisel fikrim. Bu haftada açılma olmayacak gibi görünüyor ki Cuma günü ABD'den enflasyon verileri ve yine tarım dışı istihdam verileri gelecekti. Geçen hafta gelmesi gereken veriler, hatta bir önceki hafta gelmesi gereken veriler. O veriler bu hafta Cuma günü yine gelmeyecek gibi görünüyor. Normalde piyasalar Amerika'dan gelecek enflasyon verilerine, istihdam verilerine, işsizlik verilerine odaklanır. Ama bu süreç içerisinde tamamen Trump'ın ağzının içerisine bakıyor piyasalar. İki dudağının arasından ne çıkacak ona bakıyor ve piyasalar bununla beraber sürekli zigzag yaptığı bir hareket gösteriyor. Aralarında zigzag yapmayan ürünler ise altın ile gümüş. Çünkü herkes altın topluyor. Herkes çılgınlar gibi altın almaya devam ediyor. Bakın bizim çok erken dahil olduğumuz bu yükseliş trendi içerisinde şu anda hücum içerisinde altın alımları yapılıyor. Sadece Türkiye özelinde söylemiyorum. Yurt dışında da böyle. Yani en son Vietnam'da görüntüler vardı. Altın alma konusunda uzun kuyruklar, izdamlar vesaire gibi durumlar var. En çok para kazandıran yerin altın olduğunu gördüğü için insanlar altına hücum etmeye başladılar. Elbette böyle dönemleri gördüğünüzde de insan biraz irkiliyor. Acaba herkes koşuyorsa burada bir sıkıntı olabilir, dikkat etmek lazım gibi bir bakış da ortaya çıkabilir. Elbette bu da çok doğru. Önümüzdeki dönem içerisinde bir düzeltme dönemi karşımıza gelmesi yine muhtemel. Her yerde herkesin altın almaya çalıştığı bir dönem içerisindeyiz. Hatta iç piyasa özelinde de sadece biz değil, Merkez Bankası da ciddi şekilde altın alımları yaptı. Altın alımları yapmaya devam etti. Hani iç piyasa demişken önümüzde ne var haber dediğimizde Perşembe günü gelecek olan faiz verisi var. Bu konuda da 100 bas puan gibi bir indirim beklentileri var. Ben bir tık daha fazlasını yapabileceklerini düşünüyorum. 150 bas
bas puan gibi bir faiz indirimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yapabilir. Altın konusuna değinecek olursak, hani geçen hafta bundan ben de bahsetmiştim. Merkez Bankası yetkilileri şey demişti. Yatırımcıların yaptığı altın alımları, insanların yaptığı altın alımları enflasyonda mücadelemizi zorlaştırıyor gibi bir cümleden bahsetmişti. Ben bunu altın fiyatlarını incelerken anlatmaya devam edeyim en iyisi. Şimdi piyasaları incelemeye başlayalım. Haftalık açılışta piyasalar nerede? Hangi trendlerde önemli değişimler var? Kripto para piyasasında yeni hareketler neler olabilir? Bunların hepsinden bahsedelim dostlar. Şimdi bakınız, öncelikle altın dedik. Altın tarafından bir grafiğe bakalım. Altın ne yaptı? Haftalık kapanışta nasıl bir kapanış gerçekleştirdi dediğimizde haftalık grafiği açıyorum burada. 4320 bölgesine kadar altının geldiğini ve benim hedef olarak işaretlediğim bölgeye net bir şekilde ulaştığını görüyoruz. Buraya bir iğne şeklinde bir hareket geldi. Kapanışı da bu seviyede gerçekleştirdi ons altın. Bu alan benim çok uzunca bir süredir anlattığım hedef bölgeydi. Hani bir flama yapısından bahsetmiştim. O flama yapısındaki hedefi altın net bir şekilde gerçekleştirmiş oldu. Burada konuştuk bunu. Bu flama yapısı direkt 4320 dolar seviyesini hedefler derken bu hedefi ons altın tamamladı. Şimdi önümüzdeki süreç içerisinde ne olabilir noktasını konuşmak lazım. Günlükte biraz göstereyim. 4320 dolar seviyesi üzerinde ons altının tutunması lazım. Yeni trendin devamlılığı için, daha yukarıya giden akışları gösterebilmesi için ve bizim yeni trendler konuşmamız için buranın üzerinde kapanışlar gelmesi lazım ki bu kapanışlar sonrası oluşabilecek trendde bu sefer yeni bir oluşumdan bahsederiz. Belki deriz ki 5000'e gider, belki deriz ki 4600'e gider, oradan iner vesaire gibi yorumlar yaparız. Ama şu anda yeni bir trend oluşumu ons altın tarafında yok. Ve elbette şu anda bulunduğu fiyat akışları içerisinde altında yeni değerlendirme yapmak biraz riskli olduğu dönemdeyiz. Satış bağlamında ise bu haftaki fiyat akışlarına göre kısmi karların yine alınabileceğini vesaire konuşabiliriz. Önümüzdeki hafta ABD hükümetinin açılma durumu söz konusu olursa altında ya da gümüşte ben açıkçası yeni girişlerin mantıklı olduğunu söylemeye çekiniyorum. Son videolar içerisinde bundan bahsediyorum. Altını kimler aldı noktasında da şunu bir değinip anlatmak lazım. Yani ben son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın datalarına açıp baktığımda bu datalarda benim gördüğüm şey rezervlerin 102 milyar dolar kısmını altın oluşturuyor. Totalde 189,7 milyar dolarlık bir brüt rezerv var. Bu brüt rezerv tarihi bir zirve aslında ama net rakamlara baktığımızda tarihi zirve değil. Brüt olarak tarihi zirve. Bunun 102 milyar dolar kısmını altın oluşturuyor. İşin ilginç tarafı da şu. Geçen sene itibariyle altın rezervlerimizi 2 kat artırmışız. Tam 2 kat. Yani bu paranın kabaca olarak söyleyelim yarısını altına harcamış, altın alımları yapmış Merkez Bankası ki bu daha önce benim anlattığım, beklediğim bir şeydi. Ki bu dönem içerisinde az önce de söylediğim gibi vatandaşın altın alımları enflasyonla mücadelemizi zorlaştırıyor vesaire söylemleri vardı. En çok alıcı Merkez Bankası. Ki bu dönem içerisinde Merkez Bankası da çok güzel karlılık artırma gibi bir durum sağladı. Hani rezervin büyük oranı altın tarafında. Son dönemde döviz baskılamak için döviz satıp altın miktarları artırıldı. Altın da yükselince bir taşla iki kuş oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde biraz daha döviz varlıklarını artırmaya gayret etmek onlar için elbette daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Hani nacizane benim fikrim tabii bu. O yüzden öyle vatandaşın altın alımlarıyla enflasyonu yükseltmesi gibi bir durum söz konusu değil. Topyekün herkes altın alımı yaptı. Son bir senelik zaman dilimi içerisinde bunların içinde de en büyük payı da devlet oluşturuyor. Altının gram tarafına baktığımızda güzel bir alan içerisine yükseldi. 5645 bölgesi üstünde tutunan bir altın var. Çarşıda, pazarda makas aralıkları biraz daha artmaya başladı. Çünkü piyasada altın kıtlığı gibi bir durum oluşmaya da başladı. Bakın altın kıtlığı, kuyumculara vesaire gittiğinizde eliniz boş döndüğünüz ya da ben bunu bozamam, ben bunu alamam, ben bunu satamam gibi durumlarla karşılaşabildiğiniz bir dönemdeyiz. Çünkü herkes altına hücum etmeye devam ediyor. Bu muhakkak fiyatı bir süre daha yukarıya doğru götürebilecek bir etmen. Ama yeni alıcılar noktasında daha önce de söylediğim gibi ben insanları riskli dönemlerde değil, risksiz dönemlerde ya da potansiyel düzeltmelerde en makul alanlarda uyarıp anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 4 saatlik grafiklerde baktığımızda gram altın ve ons altın bulut bölgesi alanlarını koruduğu için herhangi bir trend bozulumu zaten göstermedi. Düşüşe dair bir emare oluşmuş durumda değil teknik tarafta. Bu durum gümüşün ons tarafında da geçerli. Gümüşün ons tarafında kısmen bulut bölgesi altına bir iniş olsa da bu bölgede tutunuyor. 50,65 seviyesi gümüşün ons bacağında kritik olarak takip edilmesi gereken eşiktir. En son değerlendirme noktaları buralardı. Ekim ayı içerisinde bile ciddi bir yol kat etti gümüş. TL tarafı
tarafında da 68,5 bölgesini iyi korudu, iyi korumaya devam etti. Hem cuma kapanışlarda hem de bugün haftalık açılışta bu seviyeleri korumaya devam etmesi trend anlamında, teknik ölçekte söylüyorum, sağlıklı görüntüyü bize vermeye devam ediyor. Bu seviyelerin kaybı kısa vadeli düzeltme için riski önümüze getirir. Onu da tekrar söylemek lazım. Borsa İstanbul her ne kadar çok sorulsa da Borsa İstanbul tarafında söyleyeceklerim çok fazla olmuyor. Biliyorsunuz ben Mart dönemi itibariyle, şu yaşanan düşüş itibariyle Borsa İstanbul'dan çıkmayı tercih ettim. Altın tarafına, gümüş tarafına ağırlık vermeyi tercih ettim. Borsa İstanbul'da hala ışık gördüğüm bir periyot içerisinde değiliz ama fiyatların ciddi anlamda geride kaldığı, ucuzlamaya başladığı bir borsayla karşı karşıya olduğumuzu da söylemek lazım. Yatırımcıları gerçekten para kazanamadı çünkü. Bir süre sonra bir fırsat dönemi Borsa İstanbul tarafı adına da konuşulabilir. Belki diyebiliriz. ABD tarafına bakın. ABD S&P'de de bulut bölgesi ve son çizdiğim destek bölgeleri korundu. ABD tarafında da trend bozulumu yok. Bakın, sadece Trump'ın yaptığı Çin hamlesi duyuruları burada büyük bir devasa satış mumu getirdi. Ama hızlı bir şekilde toparladılar. Bu bize neyi gösteriyor? Piyasada iştah aynen devam ediyor. Çünkü çok kısa sürede bunu geri alıp daha yukarıya fiyatları taşıdılar. Benzer durum Nasdaq 100 tarafında da var. ABD'nin ilk 100 şirketi, ilk 500 şirketi aynı trend hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Günlükte gayet sağlıklı bir yapı devam ediyor ve Trump'ın yaptığı hamleler sonrasında alıcılar kuvvetli bir şekilde gelip tekrar fiyatları toparladılar. Hisse tarafında da toparlanmalar devam etti. Bakınız, Bitcoin'in güncel görünümünde benim gördüğüm şey 4 saatlik periyotta ilk kez toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Yani teknik ölçekte bulut bölgesi üzerine doğru tırmanmaların gerçekleştiği burada bir toparlanma bölgesi içerisine geldi Bitcoin. 109.800 bölgesini önümüzdeki süreç içerisinde korumaya devam etmesi koşuluyla birlikte bu trendin yukarıya doğru sağlıklı bir şekilde devam etmesi gibi bir beklenti içerisinde olacağım. Çünkü global trendlerde ABD borsa dahil, emtia pazarı dahil, buna altın, gümüş, platin, paladyum gibi ürünler de dahil, hepsi yükselen ivmelerini sağlıklı bir şekilde sürdürürken kripto para piyasası bir manipülasyona maruz kaldı. Bu manipülasyonda benim son süreç içerisinde sıkça anlattığım gibi Binance tekelinde gerçekleştiğine inandığım için Twitter'da da bu konuda ekstra destekler verdim. Boykotlara destekler verdim. Tabi bu konuda destekler verdikten sonra hedef de epeyce alındım. Ama ben yatırımcıyı koruyabilmek adına, beni bugünlere getiren yatırımcıları koruyabilmek adına elimden geleni yaptım, yapmaya devam ediyorum. Dileyen bu samimiyete inanır, dileyen de inanmaz. Kimseye de bir şeyi ispat etmek zorunda da değiliz. Bunun dışında elbette yatırımcılar Bitcoin'in bu görünümü devam ettirmesinden ziyade altcoin'lerdeki yükselişin devam edip etmeyeceğine odaklanıyor. Ben son süreçlerde ve son süreçler derken aylardır anlattığım trend içerisinde Bitcoin ve arkasından demirbaş olarak tabir ettiğim altcoin'lere odaklanmanın, almanın daha mantıklı olduğunu anlattım. Son 2 aylık, 3 aylık zaman diliminde hatta küçük altcoin'lerinizi zararına da olsa kademeli olarak bozarak demirbaş altcoin'lere geçebileceğinizi, oradaki varlıkları artırabileceğinizi, çünkü ilk rüzgarın buraya geleceğini anlattım ki bunları elbette biraz daha fazla katılda konuşmuş da olabiliriz. Biraz öyle de oldu. Ama burada da bahsettim yine ve şu durumda geldiğimiz noktada benim gördüğüm şey, küçük altcoin'ler inanılmaz derecede ezildi. Çok ciddi geride kaldı. Yani demirbaş olarak tabir ettiğimiz altcoin'ler kendini toparlamaya başladı. Düşüşleri de daha da büyük olmadı. Ethereum'un en azından daha da büyük olmadı diyelim. Şu anda mesela Ethereum'un bulunduğu alan düşüşlerin en son yaşandığı 4000 dolar seviyeleri oldu. Yine 4000 dolar bölgesine geldi Ethereum ve 4 saatlik periyotta da bulut bölgesi üzerine de yeniden tırmanmış durumda. Muhakkak ki günlükte bunların şu seviyelerin üzerine çıkması lazım. Trendin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için Ethereum'un bu bölge üstüne çıkıp burada tutunması lazım. Bu hareketin devamlılığı zaten benim için esas. Ben şu hareketin devamlılığını görmek isterim. Güncel destek dirençler de elbette burada grafikte gördüğünüz rakamlardır. Tek tek üzerine değinmeyelim. Bakın, aynı durum XRP tarafında da var. 4 saatlik periyotta o da bulut bölgesi üzerine tırmandı. Yani bu hareket alanları içerisinde mesela şurada bulunduğu alan daha yüksek bir alan. 2.65 daha yüksek bir alan ama bulut üstünde değil. Burada bulut üstünde. Yani pozitif alana geçmeye başladığı alan tam olarak burası. Burada bu seviyeyi XRP'nin korumaya devam etmesi lazım. Benim burada
Son düşüş itibariyle işaret ettiğim destek seviyesi 2.20 idi. 2.20 seviyesi yukarıya gittikten sonra tekrar görüldü XRP'de. 2.20 itibariyle tekrar toparladı. Kademeli olarak pozisyonlarının ağırlıklarını artıranlar, maliyetlerini düşürenler için biraz daha avantajlı oldu diye düşünüyorum. 4 saatlik periyotlarda diğer ürünlerde de benzer görünümler var. Solana'da da aynı şekilde aynı durum var. Ya da Cardano'da da benzer şekilde aynı durum var. Link'e baktığımızda Link diğerlerinden daha da pozitif bir durumda şu anda. Bugün %8, %9 gibi bir yükseliş gösterdi. Pozitifliğini daha da artırdı. Artırmaya devam ediyor. Güncel destek dirençler dediğim gibi ekranda, grafikte gördüğünüz üzeredir. Bunların arasında Ondo yine bulut bölgesi üzerine bir hareket göstermiş ama zayıflığını net bir şekilde toparladığını söyleyemeyiz. Hak ettiği fiyat skalası bu üst alanlardı en azından bu akış içerisinde diye düşünüyorum. Benzer durum TON'da da var. Bulut bölgesi üzerine geliş var ve burada tutunma çabaları var. Kripto para piyasasında genel görünümler 4 saatlik periyotlarda tutunmayı ve son yaşanan düşüşün telafisini göstermeye başladı. Hani tek endişe edici durum aslında Bitcoin dominansının hala bu yeşil bulut üstünde tutunan bir hareket göstermesi. Bu bize neyi sağlıyor? Yani bu bize neyi gösteriyor dediğimizde para ağırlıkla Bitcoin'e akıyor ve böyle dönemler içerisinde, böyle dönemlerin devam ettiği alanlar içerisinde Bitcoin ve ona yakın seviyedeki demirbaşlar daha güvenli seçimler olur. Çünkü o demirbaşlar yükselir, o demirbaşlar iyice yükselişler gösterdikten sonra küçük altcoin'lere para akar. Ben aylardır burada sadece demirbaş altcoin'leri inceliyorum. Küçük altcoin'lere %90-95 oranında girmiyorum. Girmememin nedeni de zaten hep bunlar. Mesela dolar TL'yi de çok uzun zamandır anlatmıyorum. Ama geçen sene her videomda vardı. Önceki sene her videomda vardı. Ama bu sene uzunca zamandır dolar TL'yi videolarım içerisinde kimse görmüyor. Görmemesinin nedeni ne dediğimizde o tarafta önemli bir yükseliş beklemediğim için. Elbette işaret ettiğim alanlar vardı. Ben Şubat döneminde yaptığım videoda dolar TL mesela 44 seviyelerine kadar gidebilir. Morgan Stanley gibi kurumlar 41 oranlarını vermişti. Ben 44 olabilir demiştim. 42 seviyelerine gelmiş bir dolar TL var. Ama fiyatsal olarak baktığımızda enflasyonun daha da altında bir getiri sunmuş durumda. Yani bahsetmemekte gayet de haklı olmuşum. Borsa İstanbul uzun süredir grafiklerini değerlendirip hisselerini anlatmıyorum. Borsa İstanbul para kazandırmadı. Bu durum aslında biraz da böyle. Küçük altcoin'leri benden duymak isteyen çok fazla insan var. Ama ben oraya doğru bir eğilimin arttığını gördüğümde, para akışlarının hızlandığını gördüğümde kademeli olarak girmeyi, kademeli olarak anlatmayı tercih ediyorum. İşin özetini toparlayacak olursak ben şu anda gördüğüm grafiklerde 4 saatlik periyotlarda Trump bizim önümüzü tıkayacak yepyeni bir şey karşımıza çıkartmazsa eğer, İnşallah da çıkartmaz, piyasalar toparlanma emarelerini gösteriyor. Haftalık açılışta benim gördüğüm görünümler tamamen bu şekilde. Tercih, değerlendirme, pozisyon alma, inisiyatif alma her şey tamamen sizde dostlar. Ve benden de şimdilik bu kadar. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.